Arkadaşlar merhabalar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Nasılsınız? Bugün sizlere Avrupa'ya gelmenin en kolay, en kısa süren ve en kısa sürede vatandaşlık alabileceğiniz yol olan Sambo vizesi hakkında konuşacağım. Bu vize o kadar kolay ki ve o kadar kolay demeyeyim, belki çetrefilli yerleri olacaktır, bekleme süresi olacaktır ama diğer yollara göre daha kesin gelebileceğiniz ve çok kısa sürede vatandaşlık bile alabileceğiniz yol. Videomuza başlamadan önce burada sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz. Sorunuz olursa YouTube'a video altına yorum yapabilir, Instagram veya Facebook üzerinden de bana ulaşabilirsiniz. Açıklamalar kısmında bırakacağım. İsterseniz başlayalım. Arkadaşlar, bu Sambo vizesi bir nevi sevgilinizle hayatınızı birleştirme vizesi diyeyim. Evlilikten çok farklı bir vize. Sadece sevgilinizin olması kesinlikle yeterli. Bu vize türü sadece İsveç'te değil, Hollanda'da, Finlandiya'da, Norveç'te bulunmaktadır. Yani eğer bu ülkelere özgü, bu ülkelerin vatandaşı herhangi bir sevgiliniz varsa çok rahatlıkla vize alıp gelebilirsiniz. Şimdi genel olarak size tüm bilgileri vereceğim. Bir kere şunu açıklığa kavuşturalım. Biz Sambo dediğimiz vize türü kesinlikle evlilik değil. Sevgilinizin olması yeterli. Eğer siz buraya geldiğinizde otomatik siz vizeye başvuracaksınız. Tabii ki sevgiliniz size bir davetiye yollayacak ve buraya geleceksiniz. Ve buraya geldiğinizde minimum size devlet 1 yıl oturma ve çalışma izni verecektir. Yalnız şunu diyeyim, bu Sambo vizesinin karara bağlanması ortalama 1 yıl, minimum 1 yıldan daha uzun sürmektedir. Daha uzun sürenleri de duydum. Ama bu zaman süresinde sorabilirsiniz. Benim vizemin süresi bitecek, o zamana kadar nasıl kalabilecek miyim? Merak etmeyin, karar bağlanana kadar sizin İsveç'te Norveç olabilir, Finlandiya olabilir. Bu dediğim başka bu tür vizeye sahip olan, vizeye başvurma hakkı veren ülkelerin hepsinde karar bağlanana kadar kalabilirsiniz. Ve bildiğiniz üzere ne kadar bu evlilik olmasa da devletler gerçekten sizin sevgilinizin olup olmadığını öğrenmek için sizi çapraz sorguya sokabilirler. Biliyorsunuz, bu tarz kolaylıkları bu ülkelerin sunduğu vize, yani bu ülke taşınabilme imkanlarını suistimal edenler de bulunmakta. Bunun için gerçekten devletler çok sık dokuyorlar, yani her şeyi soruyorlar, çapraz sorguya sokuyorlar sizi. İkinizin hakkında birçok sorular soruyorlar, ortak fotoğraflar, geçmişle alakalı, oturduğunuz evle alakalı, gittiğiniz tatille alakalı. Yani o kadar hiç beklemediğiniz şeyleri soruyorlar ki, yani iyi çalışmanız lazım. Yani illa ben fake yaptığınızı zannetmiyorum ama gerçekten evli olanlar bile, yani 1 yıl sonra geçse bile ilk zamanı hatırlamazlar. Onun için cidden iyi çalışmanız lazım diyebilirim yani. Zaten bu biraz ilerleyen vakitlerde size kısaca prosedürlerden bahsedeceğim ama güzel yönü ne biliyor musunuz? Normalde evlilikle 3 yılda vatandaşlığa başvurmak kazanıyorsunuz ama Sambo viza ile sadece 2 yılda vatandaşlığa başvurabiliyorsunuz. Hatta evlilikten daha avantajlı diyebilirim. Ama şöyle bir şey var, dezavantajı. Şimdi kız arkadaşınız var ama durum kötü gitti, ayrıldınız. Öyle bir kötü avantajı var ki bir imzasına kalıyor. Yani size yapsa, direkt bu göç idaresine yazsak, işte ben artık bununla birlikte değilim, iptal edin diye, anında iptal oluyor ve siz maalesef ki deport edilmeyle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Burada Skattavert denilen bir tane vergi idaresi bulunmakta. Bu vergi dairesine gidip eşiniz, kız arkadaşınızla birlikte orada vergi beyanında bulunuyorsunuz ve burada Sambo beyanında bulunmanız gerekmektedir. Ki bu başvurduğunuz vergi beyanı da ayrıca sizin oturuma başvurduğunuzda istenecektir. Bu olmazsa olmaz. Ve ayrıca burada bundan sonra da zaten sizin bu göç idaresi web sitesine, burada ismini yazacağım, Google'a yazarsanız çıkıyor zaten. Gidip oradan başvuru formunu, bir tane form verilecek, o formu da doldurmanız lazım. Siz bu formu doldurup yolladıktan, submit ettikten sonra size normalde
Yani size ve sevgilinize bir posta veya e-mail gelecektir. Bu size gelen normal e-mailde veya postada sizi davet edeceklerdir bu sorgulamaya. Ve kız arkadaşınız da ayrıca bir tane form diyor olacaklardır. O formda detaylı olarak kendisi, ailesi hakkında birçok şey doldurup devlete geri yollaması gerekecek. Ayrıca bunun güzel yanı, siz bu Sambo vizeye başvurduğunuzda evlilik vizesi veya oturma iznine başvurduğunuzdan hiçbir fark yok. Aynı hakları size tanıyorlar. O da çok güzel bir yanı diyebilirim kesinlikle. Büyük ihtimal ilk başta nasıl yaparım dersiniz, sevgiliniz size bir vize yollayacak, davetiye yollayacaktır. O davetiyeyle siz buraya geleceksiniz. Ortalama konsolosluklar 3 aylık vize veriyor. Ve ondan sonra siz buraya gelip oturma iznine başvuruyorsunuz zaten. Dediğim gibi burada ilk vergi dairesine gidip Sambo beyanında bulunup sonra başvurunuzu yapacaksınız oturma iznine ve bu zaman içerisinde belgeleri vereceksiniz. Ne gibi belgeler var? Şimdi Avrupa'nın tüm ülkelerinde fark etmez, İsveç, Norveç, Hollanda, Finlandiya, genelde normalde oturum izninde belli başlı dokümanlar vardır. Bu nedir? İşte pasaportun fotokopisi, tüm sayfaların fotokopisi, orijinalini de göstermeniz lazım. İşte çekilmiş biyometrik fotoğraflar, büyük ihtimal sizin sevgilinizle beraber çektiğiniz fotoğraflar, geçirdiğiniz anılar, bankada büyük ihtimal para göstermeniz gerekecektir. İkamet beyanında bulunmanız lazım. Nerede kaldığınızı, eğer kira sözleşmeniz varsa onları vermeniz lazım. Çalışıyorsanız sigortanız varsa onları vermeniz lazım. Eğer yoksa bankada para göstermeniz lazım. Üstüne herhangi bir şeyiniz varsa onu da beyan etmeniz lazım. Sağlık sigortası göstermeniz lazım. Yani bu oturum izni ve vize zaten standart. Çok fark yok. Diğer farkı, sevgiliniz olduğu için normal prosedürlerden ayrıca sevgilinizle birlikte başvurduğunuzdan dolayı işte partnerinizin de belgelerini vermeniz lazım. Yani onun kimlik belgesi, fotokopisi, işte onunla ilgili dokümanlar da dahil, onun çalışma izni varsa nerede çalıştığına dahil, vergi beyanı, banka hesap geçmiş, yani bu tarz şeyleri de isteyebilirler. Dediğim gibi normalde 2 yılda vatandaşlığa başvuru hakkı kazanıyorsunuz. Ama işte en noktası, can alıcı 2 nokta var. Biri o sorgulamaya girmeniz, orada dikkatli olmanız lazım. İkincisi de maalesef bu prosedürün çok uzun sürmesi. Yani bir yıl dedik, 1,5 yıl da sürebilir. Yani bu kesinlikle bu yoğunluğa da bağlı. Birçok yabancı da geliyor ve suistimal ettiklerinden dolayı ve müfettişlerin de çok az olması da bir nevi etki diyebilirim. Belki bu işlemi kısa sürdürebilmek için belki bu göçmenlik ile ilgili uzmanlaşmış avukatları bulabilirsiniz ama belki bu profesyonel avukattan yardım alırsanız, destek alırsanız belki bu işlemi hızlandırabilirsiniz. Bunlarla ilgili bilgi vereyim dedim. Umarım beğenmişsinizdir. Burada sosyal medya hesaplarımı da zaten videonun başına dediğim gibi bırakıyorum. Bana ulaşmak isterseniz ulaşabilir. Video altına yorum yapabilirsiniz. Hala takip etmiyorsanız takip edin. Beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.